Bu kitap, Speaktor'un yapay zeka sesleri kullanılarak oluşturulmuştur. 50'den fazla dilde insan benzeri seslendirmeler oluşturabilirsiniz. Kavurucu güneş tozlu yola vururken acımasız ışınları havayı titreşen bir sise dönüştürüyordu. D'Artagnan'ın yaşlı kır atı ağır ağır ilerliyor, tüyleri sert ışıkta kararmış altın gibi parlıyordu. Genç Gaskonyalı'nın yüreği beklentiyle çarpıyor, her nal sesi onu Paris'teki kadörüne bir adım daha yaklaştırıyordu. D'Artagnan cebinde babasının silahşorların komutanı Monsieur de Treville'e yazdığı tavsiye, mektubunun güven verici ağırlığını hissediyordu. Parşömen her kıpırdanışında hışırdıyor, taşıdığı mirasın sürekli bir hatırlatıcısı oluyordu. Yanında babasının kılıcı asılıydı, tanıdık ağırlığı hem teselli veriyor hem de meydan okuyordu. Mön kasabası göründüğünde D'Artagnan'ın damarlarında karıncalanma hissi dolaştı. Hareketli sokaklar ve canlı meyhaneler sakin Gaskon köyüyle tam bir tezat oluşturuyordu. Hava taze ekmek kokusu ve atların keskin aromasıyla doluydu. Toz ve terin topraksı kokusuyla harmanlanıyordu. Anidön, uzun boylu, esrarengiz bir figür D'Artagnan'ın gözüne ilişti. Yabancı kırata bakarken dudakları alaycı bir gülümsemeyle kıvrıldı. Silahşor olacak biri için ne güzel bir beygir, diye alay etti. D'Artagnan'ın kanı beynine sıçradı, Gascon gururu çakılmış bir kibrit gibi alevlendi. Parmakları dizginleri sıkıca kavradı, eklemleri bembeyaz kesildi. "Benimle dalga geçmeye cüret mi ediyorsunuz, beyefendi?" diye haykırdı, bir kedi çevikliğiyle atından inerken. "Sizi düelloya davet ediyorum." Ancak D'Artagnan kılıcını çekemeden, kafatasının dibinde keskin bir acı patladı. Dünya döndü, renkler bulanıklaşarak baş döndürücü bir girdaba dönüştü. Karanlık onu ele geçirirken, yabancının yoldaşlarına bir göz attı, yüzleri zalim bir eğlenceyle çarpılmıştı. D'Artagnan nihayet kendine geldiğinde, dünya sisten çıkan bir tablo gibi yavaşça netleşmeye başladı. Başı zonkluyor, her nabız atışı, vücuduna mide bulantısı dalgaları gönderiyordu. Ceplerini yoklarken içini buz gibi bir korku sardı. Mektup, o değerli tavsiye mektubu, ortadan kaybolmuştu. Bir an için umutsuzluk onu ele geçirmekle tehdit etti. Ama D'Artagnan kolay pes edecek biri değildi. Çenesi kararlılıkla kasıldı, gözleri yenilenmiş bir amaçla parladı. Bu aksilik yolculuğunun sonu değil, sadece daha büyük bir maceranın başlangıcı olacaktı. Paris'e giden yol, önünde kaderin bir şeridi gibi uzanıyordu. Sadık atının her adımında D'Artagnan'ın azmi daha da pekişiyordu. Mönlü adamı bulacak, mektubunu geri alacak ve silahşorlara layık olduğunu kanıtlayacaktı. Paris ufukta belirdiğinde D'Artagnan'ın nefesi kesildi. Yüksek kuleleri ve görkemli binaları daha önce gördüğü her şeyi gölgede bırakıyordu. Şehrin enerjisi elle tutulur gibiydi. Yaşayan, nefes alan, olasılıklarla titreşen bir varlık gibiydi. Seslerin uğultusu, kaldırım taşlarındaki araba tekerleklerinin takırtısı ve kilise çanlarının uzaktan gelen tınısı, kent yaşamının bir senfonisini oluşturuyordu. Labirent gibi sokaklarda ilerleyen D'Artagnan sonunda Monsieur de Treville'in konağına vardı. Efsanevi kaptanın huzuruna kabul edildiğinde yüreği ağzına gelmişti. Oda döri ve cilalı ahşap kokuyordu. Güç ve geleneği çağrıştıran bir kokuydu bu. Treville'in döleci bakışları genç Gaskonyalı'nın içini okuyor gibiydi. D'Artagnan belini dikleştirdi ve sahip olduğu cesaretin her zerresini topladı. Çalınan mektuptan yoksun olmasına rağmen sözleri tutku ve inançla döküldü. Onurdan, görevden ve krala hizmet etme arzusundan söz etti. D'Artagnan'ın şaşkınlığı ve sevinci karşısında Treville'in gözlerinde bir takdir pırıltısı belirdi. Kaptan genç adamın Gascon ruhu ve cesaretinden açıkça etkilenmişti. Yine gerekli referanslar olmadan Treville'in eli kolu bağlıydı. Silahşorlarda hemen bir pozisyon teklif edemezdi. D'Artagnan, Treville'in evinden ayrılırken içinde bir duygu fırtınası kopuyordu. Hayal kırıklığı umutla, hüsran kararlılıkla çarpışıyordu. Paris sokakları birdenbire hem uçsuz bucaksız hem de boğucu, fırsatlar ve çıkmazlarla dolu bir labirent gibi gelmeye başladı. Derken D'Artagnan'ın gözleri tanıdık bir silüete takıldı. İşte oradaydı, kalabalığın arasından süzülen Mönlü adam. Mektubunu ve onunla birlikte zafere giden kolay yolu çalan hırsız, D'Artagnan göz açıp kapayıncaya kadar insan dönizine daldı. Ayakları kaldırım taşlarının üzerinde uçuyor, kalbi öfkeli bir ritimle çarpıyordu. Kovalamaca başlamıştı.
kalabalık Paris sokaklarında amansız bir takip. D'Artagnan her dönüşte ve kıvrımda Kader'in elinin ona yol gösterdiğini hissediyordu. Bir köşeyi döndüğünde avı sadece birkaç adım önündeydi. D'Artagnan'ın ayağı çıkıntılı bir kaldırım taşına takıldı. Sendöledi, döngesini korumak için çabalayarak kolları havada çırpındı. O bir anlık dalgınlıkta hararetli bir sohbete dalmış bir grup beyefendiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere yuvarlandılar, kolları bacakları birbirine dolandı ve öfke dolu bağırışlar yükseldi. D'Artagnan hemen ayağa fırladı, gözleri telaşla Mönlü adamı arıyordu. Ama hırsız sırra kadön basmış, Paris'in kalabalığında kaybolup gitmişti. Soluk soluğa kalan D'Artagnan, dövürdüğü adamlarla yüzleşmek için döndü. Yüzleri öfkeden kıpkırmızı kesilmiş, elleri kılıçlarının kabzalarına gitmişti. D'Artagnan, aceleci kovalamacanın kendisini yeni ve muhtemelen tehlikeli bir duruma sürüklediğini fark etti. Adamlar gözleri tehdit saçarak yaklaşırken, D'Artagnan Paris'teki macerasının beklenmedik ve tehlikeli bir hal almak üzere olduğunu sezdi. D'Artagnan'ın Mönlü adamın peşine düşmesi bir dizi olayı tetikledi. Paris sokaklarındaki telaşı, komik ve potansiyel olarak tehlikeli, yanlış anlamalara yol açtı. Paris'in dolambaçlı sokaklarında ilerlerken kaldırım taşları, D'Artagnan'ın çizmelerinin gümbürtüsüyle yankılanıyordu. Kalbi ayaklarının çılgın temposuna uyarak göğsünde güm güm atıyordu. Kovalamacanın heyecanı onu öyle sarmıştı ki etrafındaki dünyayı göremez olmuştu. Hava taze ekmek kokusu ve şehrin daha az hoş kokularıyla doluydu. Ama D'Artagnan bunların hiçbirini fark etmedi. Genç Gascon tek bir şeye odaklandığı için karşılaşmak üzere olduğu 3 seçkin kişiyi göremedi. Her çarpışma hayatının akışını sonsuza dök değiştirecek bir dizi olayı başlatacaktı. İlk olarak Athos çıktı karşısına. Sessiz ve ağırbaşlı bir adamdı. D'Artagnan aceleyle azgın bir boğa gibi ona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Athos'un yaralı omzuna bir sancı saplandı ve yüzü buruştu. "Affedersiniz efendim," diye mırıldandı D'Artagnan dalgınca. Çoktan yoluna devam etmişti. Athos'un gözleri kısıldı, gururu bedeninden daha çok incinmişti. Bu kabalığın acısı, ağızda kalan acı bir tat gibi havada asılı kaldı. Sırada mavi ve altın rengi üniformasıyla göz kamaştıran Porthos vardı. D'Artagnan hala etrafından habersiz, ayağını Porthos'un süslü pelerinine takıp neredeyse omuzlarından yırtacaktı. Kumaş ani gerilimin altında gerildi ve inledi. Kibirli silahşörün yüzü öfkeden alal oldu, özenle oluşturduğu imajı bir anda darmadağın olmuştu. "Gözünü dört aç delikanlı," diye bağırdı ama D'Artagnan çoktan gitmiş, ardında kırılmış tüyler ve incinmiş bir gurur bırakmıştı. Son olarak Aramis, bir hanımefendi arkadaşıyla derin bir sohbete dalmıştı. Başları birbirine yakın, sesleri alçak ve samimiydi. D'Artagnan aceleyle züccaciye dükkanına dalan bir boğa gibi aralarına girdi. Romantik hayalleri ince bir kristal gibi paramparça oldu. O an sonsuza dök kayboldu. Aramis'in gözleri kızgınlıkla parladı, özenle hazırladığı baştan çıkarıcı sözler dudaklarında can verdi. 3 kırgın silahşör, 3 meydan okuma. Hava bıçak gibi keskin bir gerilimle doluydu. D'Artagnan kendini her biri aynı günün farklı bir saatine ayarlanmış 3 düelloya katılmış buldu. Sanki kader onun cesaretini bir çırpıda sınamak için bir oyun oynamış, onu Paris sosyetesinin derinliklerine hiç uyarmadan atmıştı. Güneş tepede parlarken, şehri altın rengine boyarken, D'Artagnan Lüksemburg'a doğru ilerledi. Elleri kılıcının kabzasında, parmakları gergin bir enerjiyle seyiriyordu. Zihni heyecan ve korkunun karışımıyla dolup taşıyordu. Bu onun kendini kanıtlama, bu onur ve çelik dünyasına ait olduğunu gösterme şansıydı. Ama görünüşe göre kaderin başka planları vardı. Tam D'Artagnan ve Athos karşı karşıya gelip kılıçlarını çekmeye hazırlanırken yakınlarda bir kargaşa koptu. Hava bağırışlar ve taşa vuran çizmelerin takırtısıyla doldu. Kardinal Richelieu'nun bir grup muhafızı, kırmızı pelerinleri, kan lekeleri gibi dalgalanarak olay yerine daldı. Gözleri silahşorları yasa dışı düello yaparken yakalamanın verdiği keyifle parlıyordu. O anda zaman durmuş gibiydi. Dünya bir nokta kadar daraldı, D'Artagnan'ın kalbinin gümbürtüsü dışında tüm sesler kayboldu. Bir yol ayrımında duruyordu. Geleceği pamuk ipliğine bağlıydı. Kenara çekilebilir, muhafızların görevlerini yapmalarına izin verebilir ve beladan kaçınabilirdi. Ya da daha yeni tanıştığı silahşorlarla birlikte kardinalin adamlarına karşı durabilirdi.
Kararını göz açıp kapayıncaya kadar, nefes almak kadar doğal bir şekilde vermişti. D'Artagnan'ın kılıcı kınından çıkarken şakırdadı, sesi gerginliği bir bıçak gibi kesti. Athos'un yanındaki yerini aldı ve damarlarında haklı bir öfke dalgasının dolaştığını hissetti. Genç Gaskonyalı'nın gözleri kararlılıkla parlıyor, yüzüne bir sırıtış yayılıyordu. "Dans edelim mi beyler?" diye seslendi, sesi meydan okur gibiydi. Bunu parlayan çelik ve uçuşan kıvılcımlardan oluşan bir kasırga izledi. D'Artagnan cıva gibi hareket ediyor, kılıcı muhafızların savunmalarındaki boşlukları şaşırtıcı bir hassasiyetle buluyordu. Her çelik çarpışması kolunda titreşimler yaratıyor, sarsıcı ama heyecan verici bir etki bırakıyordu. Athos tecrübeli bir savaşçının zarafetiyle dövüşüyor, her hareketi ekonomik ve ölümcüldü. Çok geçmeden Porthos ve Aramis de kavgaya katıldılar. Daha önceki şikayetleri savaşın kızışmasında unutulmuştu. Kılıçların çarpışması kalabalığı çekti. Sayıca üstün olan dörtlü yerlerini korurken seyirciler nefeslerini tuttu ve tezahürat yaptı. Hava kan ve terin metalik kokusu, efor homurtuları ve yaralıların çığlıklarıyla doldu. Dar sokak çatışmanın gürültüsüyle yankılandı ve huzurlu öğleden sonrayı kaotik bir savaş alanına çevirdi. Sözsüz bir çağrıyla gelmiş gibi daha fazla silahşor ortaya çıktı. Mavi pelerinleri savaşa katıldıklarında okyanus dalgaları gibi dalgalanıyordu. Çatışma büyüyerek tam bir sokak savaşına dönüştü. Bir zamanlar sessiz olan meydan, şimdi yanıp sönen kılıçlar ve uçuşan yumruklardan oluşan kaynayan bir kütleye dönüşmüştü. Kaosun ortasında D'Artagnan kendini Athos'la sırt sırta dövüşürken buldu. Yaşlı adamın gözleri onunkilerle buluştu. Aralarında bir saygı kıvılcımı geçti. Porthos'un gürleyen kahkahası gök gürültüsü gibi çınlarken, devasa kolunun tek bir hamlesiyle iki muhafızı yere serdi. Aramis ölümcül bir zarafetle hareket ediyor, kılıcı hedefini cerrahi bir hassasiyetle buluyordu. İşler tersine döndü. Kardinalin muhafızları ezilmiş ve yenilmiş bir halde geri çekilmeye başladı. Kırmızı pelerinleri Paris'in dolan başlı sokaklarında kıpkırmızı bir sel gibi kayboldu ve arkalarında bir zafer ve yoldaşlık sahnesi bıraktı. Toz duman dağıldığında dört adam bir arada duruyordu. Göğüsleri kabarmış, giysileri yırtılmış ve kan içindeydi. Ama gözleri zaferin ve yeni keşfedilen dostluğun ışığıyla parlıyordu. Athos, Porthos ve Aramis, D'Artagnan'a yeni keşfettikleri bir saygıyla bakıyor, onun cesareti ve sadakati karşısında daha önceki şikayetlerini unutuyorlardı. "İyi dövüştün, delikanlı," dedi Athos, D'Artagnan'ın omzunu sıkarak. Sesi sert ama sıcaktı, oğluyla gurur duyan bir baba gibiydi. "Görünüşe göre seni yanlış değerlendirmişiz." Porthos genişçe sırıttı, dişleri güneş ışığında parlıyordu. "Böyle dövüşen her adam benim dostumdur," diye gürledi ve D'Artagnan'ın sırtına onu sendöletecek kadar güçlü bir tokat attı. Aramis başını salladı, yüzünde alaycı bir gülümseme vardı. "Görünüşe göre düellolarımıza artık gerek kalmadı. Onun yerine bir şeyler içelim mi?" diye önerdi, gözleri muziplikle parıldıyordu. Ve böylece güneş batarken gökyüzünü turuncu ve pembe tonlarına boyarken dört adam yakındaki bir meyhaneye doğru yol aldı. Paris sokakları şimdi farklı görünüyordu. Olasılık ve macerayla doluydu. Kadehlerini şerefe kaldırdılar, şarap kahkahaları kadar özgürce akıyordu. Hikayeler paylaşıldı, övünüldü ve savaşın ve zaferin ateşinde bir bağ kuruldu. D'Artagnan yeni arkadaşlarına baktı, göğsüne şarapla ilgisi olmayan bir sıcaklık yayıldı. Paris'e macera ve zafer arayışıyla gelmişti. Bunun yerine çok daha değerli bir şey bulmuştu. Dostluk. Gece ilerledikçe genç Gascon, bu üç olağanüstü adamla paylaşacağı büyük bir maceranın sadece başlangıcı olduğunu biliyordu. Meyhanenin mumları azalırken ve gece ilerlerken D'Artagnan yeni arkadaşlarıyla vedalaştı. Karanlık sokaklarda ilerleyip kafasını dinleyecek bir yer ararken kafası şarap ve heyecanla dolup taşıyordu. Bir sonraki kararının hayatını sonsuza değiştirecek olayları tetikleyeceğini çok az biliyordu. Monsieur ve Madame Bonacieux'un evine yaklaşıp geceyi geçirecek bir yer ararken, kader onun etrafında karmaşık ağlarını örmeye başlamış, onu Paris'in kalbine ve bekleyen maceralara doğru çekmeye başlamıştı bile. D'Artagnan Paris'e vardığında kalbi heyecan ve korkunun karmaşık bir karışımıyla dolup taşıyordu. Hemen Monsieur ve Madame Bonacieux'un evinde kalacak bir yer buldu. Bu karar kısa süre sonra hayatının akışını hayal bile edemeyeceği şekilde değiştirecekti. Paris'in kalabalık sokakları genç Gaskonyalı'yı hem heyecanlandıran hem de bunaltan bir görüntü, ses ve koku cümbüşüyle sarmıştı.
Tüccarlar mallarını pazarlıyor, at nalları kaldırım taşlarında takırdıyor ve taze ekmek kokusu daha az hoş kokulara karışıyordu. Bu sakin taşra hayatından çok farklıydı ve D'Artagnan her adımda nabzının hızlandığını hissetti. Constance Bonacieux'u ilk gördüğü an dünyası alt üst oldu. Gözleri yıldızlı bir gece kadar parlak, gülümsemesi bir yaz günü kadar sıcak ve çekici bir güzellik abidösüydü. D'Artagnan nefesinin kesildiğini, kalbinin göğsünde çırpındığını hissetti. O anda aşık olduğunu anladı. Constance'ın kahkahaları müzik gibiydi, hareketleri zarafet ve çekicilik doluydu. D'Artagnan kendini her fırsatta onun yanında ararken buluyor, susuzluktan kavrulan biri gibi onun varlığını içine çekiyordu. Constance yokken bile anısı, zihnine sinen tatlı bir koku gibi aklından çıkmıyordu. D'Artagnan, Constance'a olan aşkının onu kısa süre içinde entrika ve tehlikelerle dolu bir dünyaya sürükleyeceğini bilmiyordu. Çünkü Constance sıradan bir kadın değildi. Avusturya kraliçesi Anne'in sırdaşıydı. Kraliçenin odaları, sarayın meraklı gözlerinden uzakta, fısıldanan sırların ve gizli bakışların yuvası haline gelmişti. Kraliyet sarayında gerginlik, fırtına öncesi sessizlik gibi havada asılıydı. Kardinal Richelieu koridorlarda yırtıcı bir zarafetle ilerliyor. Kırmızı cübbesi arkasında kan kırmızısı kanatlar gibi dalgalanıyordu. Delici bakışları tüm maskeleri düşürüyor, saray mensuplarının kendilerini çıplak ve savunmasız hissetmelerine neden oluyordu. Kardinalin hırsı elle tutulur bir güçtü ve havayı en cesur olanları bile nefessiz bırakan baskıcı bir ağırlıkla dolduruyordu. Kraliçe Anne, Kral de Guinchy, Louis ile sevgisiz bir evliliğe hapsolmuş, teselliyi Buckingham Dükü'nün kollarında bulmuştu. Onların çalınan anları rüzgarda dans eden alevler gibiydi. Güzel ama tehlikeliydi. Dük'ün tutkulu bakışları kraliçenin kalbini hoplattı. Dokunuşları ikisini dö yakıp kül etmekle tehdit eden bir ateşi tutuşturuyordu. Yine dö çalınan her öpücükle, fısıldanan her aşk sözüyle sadece kendi hayatlarını değil, Fransa'nın geleceğini dö tehlikeye atıyorlardı. D'Artagnan'ın dünyası uğursuz bir akşam bu yüce meselelerle çarpıştı. Constance ona yaklaştı, gözleri endişeyle irileşmiş, sesi telaşla titriyordu. D'Artagnan diye fısıldadı, parmakları koluna gömülmüştü. Kraliçenin yardımına ihtiyacı var. Çağrısına cevap verecek misin? O anın ağırlığı D'Artagnan'ın üzerine fiziksel bir güç gibi çöktü. Kalbi hızla çarpıyor, kanı kulaklarında uğulduyordu. Verdiği kararın onu daha önce bilmediklerinden çok daha tehlikeli bir dünyaya sürükleyeceğini bilerek başını salladı. Saray siyasetinin tehlikeli sularında gezinirken D'Artagnan kendini yılan dolu bir çukurun üzerinde ip cambazı gibi hissediyordu. Constance'a olan aşkı, etrafını saran aldatmaca karanlığında ona yol gösteren bir fener gibi parlıyordu. Yine de kraliyet ailesine olan görevi, onu kendisinden daha büyük bir davaya bağlayan bir zincir gibi aynı güçle çekiyordu. Bir akşam gölgeler sarayın bahçesinde uzanırken, D'Artagnan'ın keskin kulakları gizli bir konuşmanın fısıltılarını yakaladı. Kardinalin alçak ve tehditkar sesi bir kadının boğuk fısıltılarına karışıyordu. Kardinalin en tehlikeli casusu Milady de Winter. Sözleri D'Artagnan'ın kanını donduran bir ihanet ve tehlike tablosu çiziyordu. Kraliçeye karşı bir komplo. Bu gerçek D'Artagnan'a fiziksel bir darbe gibi çarptı ve onu nefessiz bırakıp sersemletti. O anda farkında olmadan girdiği oyunun hayal edebileceğinden çok daha ölümcül olduğunu anladı. Söz konusu olan sadece kendi kalbi değil, Fransa'nın geleceğinin ta kendisiydi. D'Artagnan her geçen gün saray entrikalarının karanlık derinliklerine daha da dalıyordu. Gizli niyetler ve örtülü tehditler dünyasında ilerledi. Yanlış bir söz ya da yanlış yorumlanan bir bakış felakete yol açabilirdi. Hem aşkını hem de vatanını korumak için savaşırken zekası kalkanı, cesareti kılıcı oldu. Genç Gascon kendini sadakat, aşk ve görev rüzgarlarıyla savrulan bir fırtınanın göbeğinde buldu. Attığı her adım bıçak sırtında yürümek gibiydi. Her gölgede ve her gülümsemede tehlike pusuya yatmıştı. Sırlar ve yalanlardan oluşan ağ etrafını sardıkça, D'Artagnan sadakatinin, yeteneklerinin ve kalbinin daha önce hiç olmadığı kadar sınanacağını bilerek kendini önündeki zorluklara hazırladı. Gece Paris'in üzerine çöküp saray arazisine uzun gölgeler düşürürken D'Artagnan,
Yüzü endişe ve kararsızlık maskesiyle koridorlarda telaşla ilerleyen Kraliçe Ani gördü. Onun duraklamasını izledi, eli göğsünde bir şeyi sıkıca tutuyordu. Titrek mum ışığında parıldayan elmaslara bir an için göz attı. Kraliçe odasına girmeden önce gözlerini tedirginlikle etrafta gezdirdi ve D'Artagnan'ı bir önsezi duygusuyla baş başa bıraktı. Kraliçe hangi umutsuz eylemi gerçekleştirmek üzereydi ve bu hepsinin kaderini nasıl değiştirecekti? Kraliçe Anne'nin kalbi, kaderini belirleyecek bir karar verirken hızla çarpıyordu. Bir anlık tutkuyla elmas küpelerini sevgilisi Buckingham Dükü'ne hediye etmişti. Kral Dorinçini, Louis'nin değerli armağanı olan küpeler artık yasak aşkının simgesi olmuştu. Sarayın havası sırların ağırlığıyla gerilmişti. Bu alışverişin haberi her daim tetikte olan Kardinal Richelieu'ya ulaştığında fısıltılar süslü duvarlarda yankılanır gibiydi. Soğuk ve hesapçı gözleri bir plan kurarken kurnazca parlıyordu. Karmaşık bir ağ ören bir örümcek misali saray entrikalarının iplerini ustalıkla yönetiyordu. Richelieu krala yaklaştı, ipek sisi altındaki zehri gizliyordu. Haşmet Meyap, dödi sahte bir gülümsemeyle, kraliçeyi yaklaşan balo gecesinde bu zarif elmas küpelerle görmek muhteşem olmaz mıydı? Kardinalin oyunlarından habersiz olan Kral Douanan Louis hevesle onayladı. Tuzak kurulmuş, kraliçe an kendini onun acımasız çeneleri arasında bulmuştu. Panik kraliçenin yüreğini sardı, nefesi kesildi. Şimdi bir okyanus ötede olan küpeler ayda da olabilirdi. Odasında volta atarken elleri titriyor, eteklerinin yumuşak salınışı zihnindeki karmaşayla tezat oluşturuyordu. Çaresizlik içinde güvendiği sırdaşı Constance Bonacieux'ya sığındı. İki kadın şöminenin yanında birbirlerine sokulmuş, fısıltıları alevlerin çıtırtısında kayboluyordu. Duvarlarda dans eden gölgeler içinde bulundukları durumla alay eder gibiydi. Ne yapacağım Constance? Kraliçenin sesi titredi, her zamanki soğukkanlılığı uçup gitmişti. Küpeleri bulamazsam her şeyimi kaybedeceğim. Onurum, mevkiim, her şey. Constance'ın aklı çözüm arayışıyla dolup taşıyordu. Bir dön, bir isim, umut ışığı gibi zihninde parladı, D'Artagnan. Genç Gaskonlu, sarsılmaz sadakati ve yürekli ruhuyla tek şansları olabilirdi. Constance kraliçenin durumunu anlatırken, D'Artagnan'ın gözleri fal taşı gibi açıldı. Sözleri ağzından dökülüyordu. Durumun ciddiyeti omuzlarına ağır bir yük gibi çökmüştü. Kraliçenin onurundan çok daha fazlasının tehlikede olduğunu biliyordu. Fransa ve İngiltere arasındaki barış pamuk ipliğine bağlıydı. D'Artagnan kararlılıkla küpeleri geri getireceğim dedi. Gözlerindeki ateş sözlerinin ağırlığını yansıtıyordu. Ama bunu tek başıma yapamam. Dumanlı bir meyhanenin loş ışığında D'Artagnan silah arkadaşlarını buldu. Athos, Porthos ve Aramis. Dostluk ve onurla birbirine kenetlenmiş 4 silahşor, yıpranmış ahşap bir masanın etrafında toplandı. Hava, konuşmalarının ciddiyetini yansıtan şarap ve tütün kokusuyla doluydu. Her zamanki stratejist Athos, İngiltere'ye giden yolun haritasını açtı. Parmağıyla yolu çizerken parşömen üzerinde görünmez izler bıraktı. Bu noktalarda taze atlara ihtiyacımız olacak. Dedi, sesi alçak ve yoğundu. Ve her an kardinalin adamlarına karşı tetikte olmalıyız. İri cüsseli Porthos, silaha ihtiyacımız olacak, hem de bolca, diye ekledi. Eli içgüdüsel olarak kılıcının kabzasına gitti. Ne tür tehlikelerle karşılaşacağımızı kim bilebilir? Genellikle grubun en neşelisi olan Aramis'in yüzünde ciddi bir ifade vardı. Normalde muziplikle parlayan gözlerinde şimdi çelik gibi bir kararlılık okunuyordu. Ve Milady de Winter'a karşı uyanık olmalıyız. Kurnazlığı her kılıçtan keskindir. Gökyüzünü pembe ve altın renklerine boyayan şafak sökerken 4 arkadaş Paris'ten yola çıktı. Şehri geride bıraktıklarında atların nal sesleri parke taşlarından toprak yola geçti. Görevlerinin ağırlığı havada asılı duruyordu. Her biri tehlikenin farkındaydı. D'Artagnan'ın zihni atından daha hızlı koşuyordu. Kraliçenin endişeyle dolu yüzü gözlerinin önünden geçti. Başarısız olurlarsa Kardinal Richelieu'nun alaycı kahkahalarını neredeyse duyabiliyordu. Genç Gaskonyalı'nın dizginleri tutuşu sıkılaştı, kararlılığı çelikten sağlamdı. Yol aldıkça etraflarındaki manzara bulanıklaşıyor, ağaçlar ve tarlalar yeşil ve kahverengi bir resim gibi birbirine karışıyordu. Güneş gökyüzünde yükseliyor, sıcaklığı sırtlarını kavuruyordu ama onlar durmaksızın ilerliyorlardı. Her an değerliydi, her saniye onları zafere ya da yenilgiye yaklaştırıyordu.
Silahşörler bir yerlerde, Milady de Winter ve kardinalin diğer adamlarının kendilerine karşı harekete geçtiğini biliyorlardı. Gecenin karanlığında gizlenen gölgeler gibi bu düşmanlar görevlerinin başarısız olması için ellerinden geleni yapacaklardı. Bu düşünce günün sıcaklığına rağmen D'Artagnan'ın içini ürpertti. Güneş batmaya başlayıp kırlara uzun gölgeler düşürürken 4 arkadaş atlarını daha da zorladılar. Önlerindeki yol sonsuza kadar uzanıyordu ve her bir adım kararlılıklarının bir kanıtıydı. Ancak karanlık çöküp gizli tehlikeleri beraberinde getirince grubun üzerine bir önsezi çöktü. D'Artagnan arkadaşlarına baktı, yüzlerinde sarsılmaz bir kararlılık vardı. Yolculuklarına daha yeni başlamışlardı ve görevlerinin ağırlığı şimdiden üzerlerine çökmüştü. Yaklaşan karanlığa doğru at sürerlerken akıllarında tek bir soru vardı. İngiltere'ye giden tehlikeli yolda onları neler bekliyordu? D'Artagnan ve 3 silahşör İngiltere'ye doğru tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Kardinal Richelieu'nun kurnaz ajanları yolları boyunca sayısız tuzak kurduğundan görevleri tehlikelerle doluydu. 4 yol arkadaşı şehir hayatının alışıldık telaşını geride bırakarak Paris'ten ayrıldı. Sık ormana girdiklerinde ürkütücü bir sessizlik çöktü. Havada gerginlik ve nemli toprak kokusu vardı. Her birinin nefesi kısa ve kontrollüydü. Gözleri gölgeden gölgeye atlıyor, her an tetikte bekliyorlardı. Aniden bir dal çatırdadı, sessizlikte bir silah sesi gibi yankılandı. Bir anda orman kaosa büründü. Kardinalin yılan gibi sinsi adamları ölümcül bir hassasiyetle pusuya yattı. Çelik çeliğe çarpıyor, kılıçların şakırtısı ağaçların arasında yankılanıyordu. Yüzünde acımasız bir kararlılık ifadesi olan Athos, şimşek hızında vuruşlarla 2 saldırganı yere serdi. Ama efsanevi yeteneği bile onu talihsiz bir darbeden kurtaramadı. Sendöledi, elini böğrüne bastırdı ve ceketi kan içinde kaldı. "Gidin!" diye bağırdı Athos, sesi gergin ama kararlıydı. Görev başarısız olamaz. D'Artagnan atını mahmuzlayıp arkadaşlarını geride bırakarak ilerlerken yüreği burkuldu. Omuzlarındaki sorumluluk, ruhunu ezmekle tehdit eden fiziksel bir yük gibiydi. Genç Gaskonyalı'nın yolculuğu, kıl payı kurtulmalar ve çaresiz kaçışlarla dolu bir maceraya dönüştü. Şanti yakınlarında bir tüfek sesi havayı yardı. Atı acı içinde kişnedi, bu ses D'Artagnan'ın yıllarca kabuslarına girecekti. Yere düştüğünde hayvanın kocaman, dehşet dolu gözleri zihnine kazındı. Yorgun ve yaya kalan D'Artagnan, Crèvecoeur'da bir hana sığındı. İçerideki sıcaklık, peşindeki tehlikenin soğukluğuyla tezat oluşturuyordu. Ama burada bile güvenlik bir yanılsamaydı. Kalabalık odada bir adamın bakışları onunkilerle buluştu, aralarında bir tanıma kıvılcımı çaktı. Bir anda kılıçlar çekildi. D'Artagnan kendini kardinalin casuslarından biriyle ölümcül bir düelloda buldu. 2 adam dövüşürken masalar devrildi, müşteriler çığlık attı, kılıçları titreyen ateş ışığında parıldadı. D'Artagnan Athos'tan öğrendiği her şeyi kullanarak çaresizce kılıç savuruyor ve hamle yapıyordu. Şanslı bir hamle, bir anlık boşluk ve kılıcı hedefini buldu. Casus yere yığıldı ve D'Artagnan kalbi göğsünde güm güm atarak gecenin karanlığına karıştı. Kalenin kuleleri ufukta belirirken yeni bir engel çıktı karşısına. Kardinalin güzel ve ölümcül ajanı, Milady de Winter'ın kendisinden önce vardığı haberi ulaştı. Tatlı sözler ve üstü kapalı tehditlerle liman yetkililerini, tüm gemilerin İngiltere'ye gitmesini engellemeye ikna etmişti. D'Artagnan'ın zihni çaresizce bir çözüm arayışıyla dolup taştı. Sonra aklına bir fikir geldi. İçindeki kargaşayı gizleyen çapkın bir sırıtışla bir grup yıpranmış balıkçıya yaklaştı. Yasak aşkların ve gizli buluşmaların hikayesini anlatarak onların romantik yüreklerine ve açgözlü cüzdanlarına aynı anda hitap etti. Kısa süre sonra kendini küçük bir balıkçı teknesinde Manş denizinin dalgalı sularında buldu. Tuzlu su serpintisi gözlerini yakıyor, rüzgar kulaklarında uğulduyordu ama D'Artagnan'ın azmi her zamankinden daha güçlüydü. İngiltere ve görevinin kurtuluşu ufkun hemen ötesindeydi. Dovar'ın beyaz kayalıkları bir umut ışığı gibi önünde yükseldi. Ayakları İngiliz toprağına döner dövmez D'Artagnan koşmaya başladı. Bedenini zorlayarak her adımda Londra'ya ve Buckingham Dükü'ne biraz daha yaklaşıyordu. Yeşil tarlalar ve şirin köylerden oluşan, hayranlık duymaya fırsat bulamadığı bir manzara bulanıklaşarak yanından geçti. Sonunda nefes nefese ve perişan bir halde Dük'ün konutunun önünde durdu.
Ama kraliçenin hediyesini içeren çantayı sunarken yüreği ağzına geldi. 12 elmas küpeden ikisi kayıptı. Şüphesiz kurnaz Milady tarafından çalınmıştı. Bir an için umutsuzluk onu ele geçirdi. Ancak Dük harekete geçmeyi bilen ve kaynakları olan bir adam olduğunu kanıtladı. Durumun ciddiyetini kavrayarak özel kuyumcusunu çağırdı. Zamanla yarışırcasına 2 mükemmel kopya hazırlandı. D'Artagnan, usta ellerin ham maddeleri, göz kamaştırıcı mücevherlere dönüştürmesini hayranlıkla izledi. D'Artagnan, küpelerin tamamını güvenle yanına alarak Paris'e doğru çılgınca bir dönüş yolculuğuna çıktı. Değerli yükün ağırlığı ona güç vermiş gibiydi ama önündeki yol hiç de kolay değildi. Kardinalin inatçı adamlarının kurduğu bir başka pusu onu hırpaladı ama yıldıramadı. Kanal geçişi öncekinden daha da tehlikeliydi. Fırtına dalgaları küçük teknesini yutmakla tehdit etti. Yine de her şeye rağmen D'Artagnan'ın ruhu yılmadı. Aşılan her engelle birlikte azmi daha da arttı. Kraliyet balosu yaklaşırken bu son tarih yorgun bedenine güç veriyordu. Kraliçenin onurunun, arkadaşlarının kaderinin ve belki de Fransa'nın geleceğinin tehlikede olduğunu bilerek 4 nala at sürüyordu. D'Artagnan Paris'in kapılarından hızla geçerken şehir ışıklar ve gölgelerden oluşan bir bulanıklık içindeydi. Bir an için umutlanmaya cesaret etti. Elmas küpeler güvenle elindeydi ve baloya sadece saatler kalmıştı. Ama sarayın köşesini döndüğünde kanı dondu. Orada gölgelerin arasında zafer kazanmış bir ifadeyle duran Kardinal Richelieu'nun ta kendisiydi. Buraya kadar gelmiş, bunca şeye göğüs germiş ama son anda başarısız mı olmuştu? Elmas küpeler kraliçeye başarıyla iade edilmiş ve balo için tam zamanında yetişmişti. D'Artagnan ve silahşörler son zaferlerinin coşkusuyla kendilerini bir entrika girdabının içinde buldular. Paris her an patlayabilecek bir barut fıçısı gibiydi. Alttan alta kaynayan bir gerilimle doluydu. Hava sır ve fısıltılarla yüklüydü. Her nefes tehlike kokuyordu. Kardinal Richelieu, görkemli sarayında kafese kapatılmış bir aslan misali volta atıyor, yüzünde zor zapt ettiği bir öfke ifadesi taşıyordu. Kraliçeyi ifşa etme planının suya düşmesi sadece gururunu kırmakla kalmamış, ona kafa tutmaya, cüret edenleri ezmek için şiddetli bir azim uyandırmıştı. Damarlarında ateş, gözlerinde çelik olan genç Gaskonyalı D'Artagnan, kendini bu tehlikeli oyunun göbeğinde buldu. Kıvrak zekası ve sarsılmaz cesareti, onu kardinalin entrikalarına karşı süren mücadelede vazgeçilmez bir unsur haline getirmişti. Sorumluluğun ağırlığı omuzlarına çökmüş, oyundaki yüksek riskleri sürekli hatırlatır olmuştu. Gecenin karanlığında D'Artagnan Paris'in loş sokaklarında ilerledi. Kalbi göğsünde güm güm atıyor, vücudunda heyecan ve korku karışımı bir his dolaşıyordu. Kardinalin ulakları tarafından taşınan mesajları yakalamak için gölgeden gölgeye sıçrarken, kaldırım taşları çizmelerinin altında hafifçe yankılanıyordu. Çevik parmakları hızla çalışarak içlerindeki sırları çözüyordu. Her bir ifşaat karmaşık bir bilmecenin parçası gibiydi ve kardinalin kralın müttefiklerine karşı sinsi planlarını yavaş yavaş gün ışığına çıkarıyordu. Genç silahşor kendini her fısıltının bir tehdit, her gölgenin bir hançer saklayabileceği bir dünyada buldu. Komplocuların toplantılarına sızıyor, keskin kulakları mırıldanan her kelimeyi, gizlenen her planı yakalamaya çalışıyordu. Fransa'nın kaderi onun topladığı bilgilere bağlı olabilirdi ve bu bilginin ağırlığı neredeyse boğucuydu. Mehtaplı bir gecede D'Artagnan ve sadık dostları kendilerini son derece gizli bir görevin içinde buldular. Gösterişli İngiliz asilzadesi Lord Buckingham gecenin örtüsü altında Paris'e sızmaya cüret etmişti. Kardinalin casusları zehirli yılanlar gibi şehirde kol geziyor, avlarını ararken gözleri kötülükle parlıyordu. Buckingham dar sokaklarda ilerlerken, D'Artagnan'ın keskin gözleri yakındaki bir ara, sokakta parlayan çeliği fark etti. "Dikkat et!" diye haykırdı, sesi gecenin sessizliğini yırttı. Bir anda harekete geçti, kılıcı kınından çıkarken ıslık çalıyordu. Çeliğin çelikle çarpışması eski taş duvarlarda yankılandı. D'Artagnan'ın kılıcı ay ışığında dans ediyor, İngiliz lordunu kardinalin olası suikastçılarından korumak için savaşırken iradesinin ölümcül bir uzantısı oluyordu. Alnında boncuk boncuk ter vardı, kasları zorlanmadan yanıyordu, savuşturuyor ve itiyordu, her hareketi ustalığının ve kararlılığının bir kanıtıydı. D'Artagnan ve yoldaşları
nefes kesen bir macerada masum bir asilzadeyi dar ağacından kurtarmak için zamana karşı yarıştılar. Kardinal bir yalan ağı örmüş, usta bir manipülatörün becerisiyle ihanete dair kanıtlar uydurmuştu. Ama zihni kılıcı kadar keskin olan D'Artagnan, bu aldatmacayı ilmek ilmek çözdü. Mahkemeyi şaşkına çeviren dramatik bir yüzleşmede D'Artagnan gerçeği gün ışığına çıkardı. Sesi net ve güçlü bir şekilde yankılanıyor, yalanları ve hileleri ipeği kesen bir bıçak gibi doğruyordu. Genç silahşorun sözleri, kardinalin ihanetini gözler önüne sererken, saray mensuplarının yüzleri şok ve dehşet içindeydi. Her cesur kahramanlıkla D'Artagnan'ın ünü arttı. Eşsiz yeteneklere sahip bir kılıç ustası, adı hem hayranlık hem de korkuyla anılan kraliyetin sadık bir hizmetkarı olarak tanındı. Ancak bu şöhretin bir bedeli vardı. Genç Gaskonyalı, kral ve kraliçeye karşı görevini, kardinalin intikamının sürekli tehdidiyle döngeleyerek kendini kılıcın keskin ucunda yürürken buldu. Gölgelerden güçlü düşmanlar beliriyor, D'Artagnan'ın düşüşünü planlarken gözleri kötülükle parlıyordu. Yine de ortaya çıkan her düşman için genç silahşor bir müttefik buldu. Cesaretinden ve dürüstlüğünden etkilenen saraydaki nüfuzlu kişiler onun etrafında toplanmaya başladı. Entrika ve tehlikelerle dolu bir günün daha güneşi batarken, D'Artagnan mütevazı lojmanının balkonunda durmuş, korumaya ant içtiği şehre bakıyordu. Serin akşam Meltem'i macera kokusunu taşıyor, saçlarını dağıtıyor ve tenini serinletiyordu. Kendisini buraya getiren yolu düşünürken dudaklarında hafif bir tebessüm belirdi. Genç Gaskon'un eli gayri ihtiyari kılıcının kabzasına gitti, tanıdık bir dokunuş onu şimdiki ana bağladı. Artık sadece zafer, peşinde koşan küstah bir delikanlı değildi. Tehlikeli bir oyunun kilit oyuncusu haline gelmişti. Bu oyunda Fransa'nın geleceğinden başka bir şey söz konusu değildi. Yıldızlar kararan gökyüzünde parıldamaya başladığında, D'Artagnan'ın keskin kulakları telaşla yaklaşan ayak seslerini yakaladı. Vücudu gerildi, harekete hazırdı. Yüzü aceleyle kızarmış, nefes nefese bir haberci belirdi. "Monsieur D'Artagnan" diye soluk soluğa bağırdı adam. "Hemen çağrılıyorsunuz. Bu son derece önemli." Alacakaranlık sokaklarda haberciyi takip ederken D'Artagnan'ın kalbi hızla çarpıyordu. Onu nasıl bir meydan okuma bekliyordu? Büyük kabul salonuna yaklaştıklarında havayı bir heyecan dalgası sardı. Çok önemli bir şey olmak üzereydi ve D'Artagnan kendini bunun tam merkezinde buldu. Büyük kabul salonu, heyecan ve fısıltılarla dolu bir arı kovanı gibiydi. D'Artagnan'ın kalbi, yeni cilalanmış göğüs sırhının altında güm güm atıyor, her vuruş onu bu ana getiren yolculuğu anımsatıyordu. Güneş ışığı yüksek pencerelerden süzülüp süslü dekorasyonları aydınlatıyor, toplanan kalabalığın üzerine altın bir parıltı yayıyordu. Genç Gascon'un gözleri arkadaşlarını aradı. Athos, Porthos ve Aramis, yüzleri gururla parlıyordu. Macera ve tehlike de pekişen dostluklarının sessiz bir kanıtı gibiydi. Tören kılıcı omuzlarına dövdüğünde D'Artagnan'ı bir duygu seli sardı. Tenine döyen soğuk metal, göğsüne yayılan sıcaklıkla tezat oluşturuyordu. Bu sadece gerçekleşen bir hayal değil, olasılıklarla dolu ve sorumluluklarla yüklü yeni bir dönemin başlangıcıydı. Omuzlarına yerleşen mavi pelerinin ağırlığı, yeni görevlerinin somut bir ifadesi gibiydi. D'Artagnan kendine has bir gayretle görevine sarıldı. Her gün yeni zorluklarla karşılaşıyor, çelik sesleri ve çizmelerin topraktaki gümbürtüsü yaşamının ritmi haline geliyordu. Durmaksızın çalışıyor, silah arkadaşlarıyla birlikte yeteneklerini geliştirirken kılıcı havada ıslık çalıyordu. Genç silahşorun azmi gözle görülürdü. Her hareketi mükemmelliğe ulaşma kararlılığının bir göstergesiydi. Genç Gaskonyalı'nın maharetleri alayda bir orman yangını gibi yayıldı. Olağanüstü kılıç ustalığı, keskin zekası ve tehlike karşısındaki sarsılmaz cesareti onu diğerlerinden ayırıyordu. Çok geçmeden D'Artagnan'ın ünü silahşorların ötesine taşarak sarayda hayranlık dolu bakışlara ve asker arkadaşlarının saygıyla baş eğmelerine neden oldu. Ancak artan şöhret beraberinde tehlikeyi de getirdi. Kardinal Richelieu'nun soğuk hesapçı bakışları D'Artagnan'ın her adımını izliyordu. Genç silahşor bu bakışın ağırlığını iliklerine kadar hissedebiliyordu. Ama bunun onu yıldırmasına izin vermedi. Aksine azmini biledi ve ona duyulan güvene layık olduğunu kanıtlamaya itti. D'Artagnan'ın etkisi arttıkça görevleri de ağırlaştı.
Kendini giderek daha hassas ve tehlikeli işlerde buldu. Bu görevlerden birinde, Paris'in karanlık mahallelerinde faaliyet gösteren bir İspanyol casus şebekesini ortaya çıkarmak için küçük bir silahşörler ekibine önderlik ediyordu. Şehir sırlar ve yalanlarla dolu bir labirente dönüşmüştü. D'Artagnan ve ekibi dar sokaklarda ve loş meyhanelerde gölge gibi dolaşıyor, ayaklarının altındaki kaldırım taşları sanki entrikalar fısıldıyordu. Her gölge olası bir tehlike, her sıradan konuşma muhtemel bir ipucu barındırıyordu. Ortaya çıkarılan her ipucuyla birlikte hainlerin etrafındaki ağ daha da daraldı. D'Artagnan'ın kanını coşturan, nefes kesen bir yüzleşme de casus şebekesi açığa çıkarıldı ve dağıtıldı. Fransa'nın güvenliği pekiştirildi. Fakat tehlike eve daha yakın bir yerde, Döpusu'ya yatmıştı. Bir kraliyet avı sırasında, ormanın havası nemli toprak ve barut kokusuyla doluyken, D'Artagnan'ın keskin gözleri çalılıkların arasında bir metal parıltısı yakaladı. Krala saldırmaya hazırlanan bir suikastçının kılıcı. İçgüdüler devreye girerken zaman yavaşlamış gibiydi. D'Artagnan bir anda harekete geçti. Kılıcı, katilin hamlesini savuştururken benekli orman ışığında parıldıyordu. Çeliğin çarpışması yakındaki ağaçlardan kuşları ürküterek yankılandı. D'Artagnan son ve kararlı bir hamleyle suikastçıyı etkisiz hale getirerek hükümdarın canını kurtardı ve tacın sadık bir koruyucusu olarak ününü daha da perçinledi. Bu zaferler D'Artagnan'ı silahşorlar içinde yeni zirvelere taşıdı. Daha dik duruyor, daha otoriter konuşuyor ve kendini kanıtlamış bir adamın sessiz özgüveniyle hareket ediyordu. Yine de başarı merdiveninde her basamak çıktıkça genç Gaskonyalı altındaki basamakların giderek daha tehlikeli hale geldiğini hissetti. Saray siyasetinin dünyası ışıltılı ve tehlikeli bir döniz gibi önünde uzanıyordu. D'Artagnan kendini yanlış bir sözün bir kılıç darbesi kadar ölümcül olabileceği karmaşık bir ittifaklar ve çekişmeler ağında yol alırken buldu. Bir silahşor olarak görevlerini, kralın hizmetindeki yaşamı şekillendiren kişisel sadakatler ve entrikalarla döngeleyerek ipcambazlığı yapıyordu. Zafer ve mücadeleyle geçen bir günün daha güneşi batarken, D'Artagnan penceresinin önünde durmuş, Paris'in damlarına bakıyordu. Şehir önünde uzanıyordu, gölgeler ve titrek ışıklardan oluşan bir tablo, umut ve tehlikeyle doluydu. Önünde daha büyük zorluklar ve daha güçlü düşmanlar olduğunu biliyordu. Ama şimdilik kendine sessiz bir gurur anı tanıdı. Kapısının usulca vurulması D'Artagnan'ı düşüncelerinden sıyırdı. Elinde mühürlü bir not taşıyan bir haberci orada duruyordu. Bal mumu mührü kırdığında içindeki zarif yazı karşısında gözleri fal taşı gibi açıldı. Bu hakkında dedikodular duyduğu soylu bir kadının, esrarengiz Milady de Winter'ın evindeki bir davetti. D'Artagnan bu daveti kabul etmenin onu daha önce karşılaştıklarından çok daha tehlikeli bir entrika ağının içine sürükleyeceğini, sadece kılıç kullanma becerisini değil, sadakatinin ve onurunun özünü sınayacağını bilmiyordu. D'Artagnan kendini esrarengiz Milady de Winter'ın etkisi altında buldu. Kadının gerçek doğasından ya da Kardinal Richelieu ile olan bağlantısından habersizdi. Kristal avizeler altında, ipek ve kadife dalgalar gibi kıvrılan büyük balo salonu cıvıl cıvıldı. Kalabalığın ortasında D'Artagnan'ın nefesi kesildi. İşte oradaydı, Milady de Winter, zümrüt yeşili içinde, ay ışığının suda yansıması gibi parlıyordu. Kuzguni saçları porselen omuzlarına dökülüyor. Dörin ve gizemli gözleri D'Artagnan'ınkilere kilitleniyordu. D'Artagnan görünmez bir iple çekilircesine ona doğru ilerledi. Etraflarındaki dünya bulanıklaştı, yüzler mum ışığı ve gölgeden oluşan bir siste kayboldu. Dans etmeye başladıklarında Milady'nin serin ve yumuşak eli onunkine kaydı. Yasemin kokusu başını döndürüyordu. "Harika dans ediyorsunuz, Monsieur D'Artagnan," diye fısıldadı Milady, sesi bal gibiydi. "Cesaretinizle ilgili söylentiler kulağıma geldi." D'Artagnan'ın kalbi küt küt atıyor, göğsünde gurur ve arzu karışıyordu. Sesini sabit tutmaya çalışarak, "Lady'm beni pohpohluyor," diye yanıtladı. Sonraki günlerde D'Artagnan kendini Milady'yi düşünmekten alıkoyamadı. Fısıltılar ve özlem dolu bakışlarla dolu gizli anlarda buluştular. Her karşılaşma onu daha da büyülüyor. Onun takdirini kazanmak için can atıyordu. "Ah D'Artagnan," diye iç geçirirdi Milady, gözleri parlayarak. "Maceraların ne kadar heyecan verici. Bana cesur arkadaşların silahşörler hakkında daha çok şey anlat."
Ve D'Artagnan onun büyüsüne kapılmış, sırlarını hevesle paylaşıyordu. Athos'un sessiz gücünden, Porthos'un neşeli cazibesinden ve Aramis'in kıvrak zekasından söz ediyordu. Her kelimesinde Milady'nin gülümsemesi genişliyordu. Avını tuzağa düşüren bir avcı gibi. Alacakaranlık Paris göğünü eflatun ve altın renklerine boyarken Milady odasına dönerdi. Hayranlık maskesi düşmüş, yerini zafer dolu bir sırıtış almıştı. Genç Gascon üzerindeki gücünün tadını çıkarıyor, her bir bilgiyi gerçek efendisi Kardinal Richelieu için özenle saklıyordu. D'Artagnan'ın arkadaşları ondaki değişimi fark etmişlerdi. Athos kaşları endişeyle çatılmış halde, genç adamın toplantılara geç kalışını ve gözlerindeki dalgın bakışı izledi. "Dikkatli ol dostum," diye uyardı Athos bir akşam. Sesi alçak ve ciddiydi. "Her parlayan altın değildir." Ama D'Artagnan onların kaygılarını görmezden geldi. Kalbi Milady'nin tatlı sözleriyle o kadar doluydu ki uyarıları duymadı. Önündeki uçurumdan habersiz, havalara bakarak yürüdü. İlişkileri derinleştikçe, Milady'nin özenle kurduğu maskede çatlaklar belirmeye başladı. Ruh hali fırtına bulutları gibi dövüşüyor, bir an güneşli, bir an gök gürültülü oluyordu. D'Artagnan kendini duygusal bir kasırganın ortasında buldu. Hangi Milady ile karşılaşacağını asla bilemiyordu. "Arkadaşlarının sana gerçekten değer verdiğinden emin misin canım?" diye fısıldadı bir gece, nefesi kulağında sıcacık. "Belki döv seni kahraman olmaya çalışan bir taşralı çocuktan başka bir şey olarak görmüyorlardır." Bu sözler D'Artagnan'ın zihnine şüphe tohumları ekti. Silah şörleri olan bağlılığı ile Milady'ye karşı giderek artan aşkı arasında sıkışıp kaldığını hissetti. Sanki kaygan bir zeminde duruyor, sağlam bir yer bulamıyordu. Milady onun iç çatışmasını sezerek avantajını kullandı. D'Artagnan ve yoldaşları arasındaki bağları koparmak için tasarlanmış yalanlardan bir ağ ördü. Ama artan hayal kırıklığına rağmen genç Gascon'un sadakati umduğundan daha sağlam çıktı. Günler haftalara dönüştükçe Milady'nin sabrı tükenmeye başladı. Odasında kafesteki bir kaplan gibi volta atıyor, zümrüt gözleri soğuk ve hesapçı bakıyordu. D'Artagnan bir yük, özenle hazırladığı planları için potansiyel bir tehdit haline gelmişti. Milady içi burkularak korkunç bir karara vardı. Bir zamanlar yararlı bir araç olarak gördüğü bu adam, artık ortadan kaldırılması gereken bir tehlikeyi temsil ediyordu. Penceresinden Paris'in kalabalık sokaklarına bakarken yüzü kaskatı kesildi. Oyunun kuralları değişmişti ve ne pahasına olursa olsun kazanmaya kararlıydı. D'Artagnan, Milady ile yaşadığı tutkulu ilişkinin Fransa'nın temellerini sarsacak bir olaylar zincirini başlattığını bilmiyordu. Gece Paris'in üzerine çökerken şehir yaklaşan fırtınadan habersiz nefesini tutmuştu. Kapısının şiddetle çalınması D'Artagnan'ı sıkıntılı düşüncelerinden sıyırdı. Kapıyı açtığında sadık uşağı Planchet'i bembeyaz ve soluk soluğa buldu. "Monsieur," diye soludu Planchet. "Korkunç haberler. Kardinalin adamları Madame Bonacieux'u kaçırmış." D'Artagnan'ın kanı dondu. Constance, sevgili dostu ve sırdaşı, Richelieu'nun elinde miydi? Bu olayın sonuçları aklında şekillenirken, mide bulandırıcı bir farkındalık içine işledi. Gevşek dili, Milady'yi etkileme hevesi bir şekilde buna yol açmış mıydı? Genç Gascon'un dünyası, eylemlerinin en değer verdiği kişileri tehlikeye atmış olabileceği düşüncesiyle alt üst oldu. Kardinal Richelieu ile olan çatışma artık doruk noktasına ulaşmıştı. Kardinalin adamları D'Artagnan'ı canevinden vurmak için ince bir plan yaparak Constance Bonacieux'u kaçırmışlardı. Bir zamanlar ışıl ışıl ve umut dolu olan Paris, şimdi karanlık ve tekinsiz görünüyordu. Hava, sırların ve ihanetin ağırlığıyla doluydu. Tıpkı D'Artagnan'ın yüreğini saran boğucu korku gibi. Constance'ın kaçırıldığı haberi ona ulaştığında dünyası alt üst oldu, her bir parça onu koruyamadığını yüzüne vuruyordu. Nefesi sıklaştı, aklı korkunç olasılıklarla dolup taştı. Hiç düşünmeden harekete geçti. Constance'a olan aşkı onu ileri iten yakıcı bir ateşti. Arkadaşlarını toplamak için koşarken çizmeleri kaldırım taşlarında yankılandı. "Onu kaçırdılar," dedi D'Artagnan sesi titreyerek, kelimelerin acı tadı dilinde. "Constance, onu aldılar götürdüler." Athos, Porthos ve Aramis birbirlerine endişeyle baktılar. Durumun vahametini yüzlerinden okumak mümkündü. Genç dostlarının gözlerindeki derin acıyı gördüler. Öyle elle tutulur bir acıydı ki bu, aralarında asılı kalmış gibiydi. "Sonuna kadar yanındayız kardeşim," dedi Athos, elini sıkıca D'Artagnan'ın omzuna koyarak.
Birlikte Paris'in karmaşık sokaklarına daldılar, pelerinleri karanlıkta dalgalanıyordu. Bir zamanlar aşina oldukları şehir, şimdi yabancı ve düşmanca görünüyordu. Her gölge potansiyel bir tehlike, her yabancı olası bir düşman barındırıyordu. Sokaklar sırlarını saklamak için tasarlanmış gibi kıvrılıp dönüyordu. Sadakatin pamuk ipliğine bağlı olduğu şehrin yeraltı dünyasına girdiler. Loş meyhanelerde, ucuz şarap ve umutsuzluk kokan havada, D'Artagnan'ın keskin gözleri bir yüzden diğerine kaydı. Onu Konstans'a götürebilecek en ufak bir ipucu, en küçük bir suçluluk belirtisi aradı. Her çıkmaz sokak yüreğine bir hançer gibi saplanıyordu. Kardinalin geniş nüfuzunun bir göstergesi olarak, sahte ipuçları ve rüşvetçi memurlar sürekli karşılarına çıkıyordu. D'Artagnan'ın azmi zaman zaman sarsılsa da asla sönmüyordu. Constance'ın hayali, o nazik gözleri ve tatlı gülümsemesi onu ileri itiyordu. Farelerin gölgelerde koşuşturduğu terk edilmiş depolarda, kardinalin casuslarından oluşan bir ağı ortaya çıkardılar. Bu gizli yerlere sızarken D'Artagnan'ın kalbi küt küt atıyor, eli sürekli kılıcının kabzasındaydı. Sürekli tetikte olma hali onu yıpratıyor, genç yüzüne endişe çizgileri kazıyordu. Günler haftaları kovaladıkça, D'Artagnan'ın Constance için duyduğu kaygı, kalbini saran dikenli bir sarmaşık gibi büyüdü ve tüm düşüncelerini ele geçirdi. Bir zamanlar ışıl ışıl olan gözleri artık donuk bir bakışa sahipti. Altlarındaki koyu halkalar sonuçsuz arayışlarla geçen uykusuz gecelerin izleriydi. İşte böyle huzursuz bir gecede D'Artagnan, onu derinden sarsan bir gerçekle yüzleşti. Unutulmuş bir ara sokakta, tüylerini diken diken eden bir fısıltıya kulak misafiri oldu. Constance'ın kaçırılması sadece ona yönelik bir kötülük değil, kraliçeye karşı daha büyük, daha sinsi bir komplonun parçasıydı. Genç silahşor kendini, kişisel dörtlerinin çok ötesine uzanan bir entrika ağının içinde buldu. Anlaşılan Constance, kraliçenin Buckingham'la yazışmaları hakkında önemli bilgilere sahipti. Bu bilgi onu kardinalin büyük güç oyununda değerli bir piyon haline getirmişti. D'Artagnan'ın aklı, krala olan sadakatiyle sevdiği kadını kurtarma arzusu arasında gidip geliyordu. Bu bilginin ağırlığı omuzlarına çökmüş, attığı her adım iki imkansız seçenek arasında bir tercih gibi gelmişti. Arayış sürdükçe Paris, D'Artagnan'ın gözünde bambaşka bir yer oldu. Eskiden cıvıl cıvıl olan pazarlar artık tekinsiz görünüyordu. Her alışveriş düşman ajanları arasında şifreli bir mesaj olabilirdi. Bir zamanlar huzur veren kilise çanları şimdi sadece geçen zamanı hatırlatıyordu. Constance'ın belki artık sahip olmadığı zamanı. D'Artagnan'ın hareketleri giderek daha umutsuz ve tehlikeli bir hal aldı. Gece karanlığında duvarlara tırmandı, sert taşlar avuçlarını acımasızca yaraladı. Karanlık sokaklarda konuşmalara kulak kabarttı. Kalbi o kadar hızlı atıyordu ki kendini ele vereceğinden korktu. Tehlikeli kişilerle yüzleşti. Her karşılaşma, bilgi edinmekle canını kaybetmek arasında ince bir çizgiydi. Silah arkadaşları onu hem hayranlık hem de endişeyle izliyordu. Onun yanında durdular, kardeşlik bağları bu zorlu sınavda her zamankinden daha güçlüydü. Yine genç dostlarının Konstans'ı bulma uğruna nereye kadar gideceğini ve bu çilenin ruhuna nasıl bir zarar vereceğini düşünmeden edemiyorlardı. D'Artagnan kendini tükenme noktasına kadar zorlarken yeni bir ipucu ortaya çıktı. Gece yarısı kapüşonlu bir figürün ilettiği şifreli bir mesaj, Constance'ın kayboluşu ile Milady de Winter adında bir kadın arasında bir bağlantı olduğunu ima ediyordu. Bu isim D'Artagnan'ın zihninde bir şeyler canlandırdı, tehlike ve hileye dair bulanık bir anı. D'Artagnan yenilenmiş bir azimle bu gizemli Milady hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmak için yola koyuldu. Girdiği yolun onu hayal bile edemeyeceği kadar sarsıcı bir gerçeğe götüreceğini, dünyasını bir kez daha alt üst edecek ve sadakatinin sınırlarını zorlayacak bir gerçekle karşı karşıya bırakacağını bilmiyordu. D'Artagnan'ın dünyası, Milady de Winter'ın geçmişiyle ilgili şok edici gerçeği öğrendiğinde alt üst oldu. Atos'la olan evliliği ve onu hüküm giymiş bir suçlu olarak damgalayan geçmişi ortaya çıkınca, bildiğini sandığı her şey paramparça oldu. Paris'in havası sır doluydu. Şehrin olağan telaşı sanki nefesini tutmuş gibi sessizleşmişti. D'Artagnan kaldırım taşlı sokaklarda dolaşırken zihni karmaşa ve ihanet kasırgasına dönüşmüştü. Bu yeni bilginin ağırlığı altında ezilmiş, her adımı görünmez bir güce karşı verilen bir mücadele gibiydi.
Her şeyi değiştirecek tesadüfi bir karşılaşmayla başladı. Milady'nin kayınbiradörü Lord de Winter, geçmişten gelen bir hayalet misali Paris'te belirdi. Tanıma ve dehşet karışımı bakışları, D'Artagnan'ın şaşkın gözleriyle buluştu. "Gerçeği bilmelisin," dedi Lord de Winter. Sesi fısıltıdan biraz yüksek olsa da, D'Artagnan'ın kulaklarında gök gürültüsü gibi yankılandı. "O, göründüğü gibi biri değil." Lord de Winter'ın sözleri, bir aldatmaca ve cinayet tablosu çizerek dökülürken, D'Artagnan ayaklarının altındaki zeminin kaydığını hissetti. Tanıdığını sandığı, kalbini çalan kadın, özenle kurgulanmış bir yanılsamadan ibaretti. Her ifşa kalbine saplanan bir hançer gibiydi ve her kelimeyle daha da dörüne işliyordu. Bu yeni bilgiyle sarsılan D'Artagnan, dostu ve akıl hocası Athos'u aradı. Meyhane loştu, hava duman ve söylenmemiş gerçeklerle doluydu. Athos şarabına gömülmüş oturuyordu, gözleri dalgın ve hüzünlüydü. Sanki unutmak istediği bir geçmişe bakıyordu. "Anlat bana," diye yalvardı D'Artagnan, sesi duygusallıktan titriyordu. "Her şeyi anlat." Ve böylece Athos'un hikayesi sel gibi akmaya başladı. Onu kör edecek kadar saf bir aşktan, güzelliği kurnazlığıyla yarışan genç bir kadından bahsetti. Sözleri düğün gecelerinin canlı bir tablosunu çizdi, onu bir hırsız olarak damgalayan işareti keşfettiğinde sevinç küle döndü. "Keder dön ve öfke dön çılgına dönmüştüm," diye itiraf etti Athos, sesi meyhanenin uğultusunda kayboluyordu. Onu, onu öldürmeye kalkıştım, bir ağaca astım ama bir şekilde kurtuldu." Bu ifşaatın ağırlığı D'Artagnan'ın üzerine fiziksel bir yük gibi çöktü. Milady ile yaşadığı her an, her dokunuş, fısıldanan her söz artık yalanlarla lekelenmiş, zehirlenmiş gibiydi. Onun entrikalarının bir örümcek ağı olduğunu, kendisinin ise habersiz bir sinek olduğunu anladı. Gerçek iliklerine işlerken D'Artagnan kendinde bir değişim hissetti. Paris'e hayallerle ve hırsla gelen toy delikanlı gitmiş, yerine daha sert, daha bilge ve son derece temkinli biri gelmişti. Şehrin kendisi de onun dönüşümünü yansıtıyor gibiydi. Bir zamanlar misafirperver olan sokakları şimdi gizli tehlikelerle doluydu. Ama D'Artagnan yeni gerçekliğiyle boğuşurken Milady boş durmuyordu. Köşeye sıkışmış bir hayvan gibi saldırıya geçti. Güzelliği ve cazibesi artık ölümcül bir silaha dönüşmüştü. Bir zamanlar sahte bir şefkatle parlayan gözleri, şimdi D'Artagnan'ın tüylerini diken diken, eden soğuk bir öfkeyle yanıyordu. Paris'in gölgeleri arasında intikam peşinde bir ruh gibi dolaşıyor. Her adımını onu ifşa edenleri mahvetmek için hesaplıyordu. Ve listesinin başında, maskesinin ardındakini görmeye cüret eden D'Artagnan vardı. Fakat Milady'nin gazabına uğrayan Constance oldu. Tek suçu D'Artagnan'ı gerçekten sevmek olan tatlı, masum Constance. Milady, D'Artagnan'ın hayatının sonuna kadar peşini bırakmayacak bir anda saldırdı. Constance'ın öldürüldüğü haberi D'Artagnan'ı yıkım gibi vurdu. Soğuk, acımasız kaldırım taşlarının üzerine yığıldı. Boğazından acı dolu bir çığlık koptu. Dünya rengini yitirmiş gibiydi. Kaybının ardından her şey grinin tonlarına büründü. Etrafındaki hareketli şehir sessizliğe gömüldü. Sanki Paris'de onunla birlikte yas tutuyordu. Orada çökmüş, paramparça olmuş kalbinin enkazıyla çevriliyken D'Artagnan'ın içinde bir şeyler değişti. Bir zamanlar Milady'ye duyduğu sevgi çarpıtılıp adalet için yakıcı bir arzuya dönüştü. Eskiden şefkatle yumuşayan gözleri şimdi kararlılıkla çelikleşmişti. O anda acısının son yankıları Paris gecesinde kaybolurken D'Artagnan sessiz bir ant içti. Ne pahasına olursa olsun Milady'nin adalete teslim edildiğini görecekti. Sahne son ve ölümcül bir hesaplaşma için hazırlanmıştı. Ve D'Artagnan bu gerçekleşene kadar rahat etmeyecekti. Şafak şehrin üzerinde söküp sokaklara uzun gölgeler düşürürken D'Artagnan ayağa kalktı. Eli içgüdüsel olarak kılıcının kabzasına gitti ve onun güven veren ağırlığını hissetti. Doğan güneşe döndü, yüzünde acımasız bir kararlılık vardı. Uzakta kendisiyle birlikte durmak için toplanan silah arkadaşlarının silüetlerini seçebiliyordu. Aralarında yeni bir figür belirdi. Lord de Winter, gözleri aynı kararlılıkla yanıyordu. Milady'nin avı başlamak üzereydi ve Paris bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Silahşörler ve müttefikleri Milady'ye karşı adalet arayışında birleşmişlerdi. Lord de Winter de onlara katılmış, bu azılı suçlunun sayısız kötülüğünün hesabını sormakta en az onlar kadar kararlıydı. İzler onları sakin bir manastıra götürdü.
Yıpranmış taş duvarlar, çöken karanlığa karşı sessiz bir nöbetçi gibiydi. Ağaçların arasından esen serin rüzgar, tütsü ve mum kokusunu taşıyordu. Kılık değiştirme ustası Milady, bir rahibenin mütevazı kıyafetine bürünerek içeri sığınmıştı. Atos'un çenesi kasıldı, seçilen sığınağın ironisi karşısında gözleri sertleşti. Ortak geçmişlerinin ağırlığı omuzlarında, manastıra doğru attığı her adım tatlı ve acı anılarla savaşıyordu. Grup, tecrübeli avcılar gibi manastırın etrafını sardı. Her gölgeli köşe, her olası kaçış yolu tutulmuştu. Hava beklentiyle ağırlaşmış, sessizlik sadece ara sıra yaprak hışırtısı veya silah şıngırtısıyla bozuluyordu. D'Artagnan, kararlılık dolu genç yüzüyle kalbinin hızla attığını hissetti. Eli içgüdüsel olarak kılıcının kabzasını kavradı, soğuk metal terli avucuyla tezat oluşturuyordu. Milady'nin entrikalarıyla hayatı kısalan Constance'ın anısı, azmini körükledi. Sonunda köşeye sıkışan Milady'nin dönüşümü tüyler ürperticiydi. Dindarlık maskesi düşmüş, yerini soğuk hesaplar yapan bir yaratığa bırakmıştı. Bir zamanlar sıcak ve davetkar olan gözleri şimdi buz gibi parlıyordu. Cazibesini keskin bir hançer gibi kullanıyor, tatlı sözleriyle onu yakalayanların zayıf noktalarını arıyordu. "Beyler," diye fısıldadı, sesi ipek gibi yumuşaktı. "Kesinlikle bir yanlış anlaşılma olmalı. Ben sadece Tanrı'nın mütevazı bir kuluyum." Ancak silahşörler kararlıydı, kalpleri onun yakarışlarına karşı taşlaşmıştı. Kurbanlarının hayaletleri etrafta fısıldaşıyor gibiydi, sessiz bir suçlama korosu halinde. Ardından gelen geçici duruşma kasvetliydi. Seçilen oda, anlatılan suçların ağırlığını emiyor, hava her suçlamayla daha da ağırlaşıyordu. Athos öne çıktı, yüzünde acı ve kararlılık ifadesi vardı. Genellikle güçlü ve buyurgan olan sesi, evliliklerinin trajik hikayesini anlatırken titredi. "Onu sevdim," dedi, sesi fısıltıdan biraz yüksekti. O da bu sevgiye ihanet ve ölümle karşılık verdi. Lord de Winter'ın ifadesi kontrollü bir öfke tablosuydu. Sözleri Milady'nin kardeşinin ölümündeki rolünü canlı bir şekilde resmediyor, her cümle Milady'nin kaderinin tabutuna bir çivi daha çakıyordu. D'Artagnan konuştuğunda yaşının ötesinde bir olgunluk sergiledi. Milady'nin Constance'ın ölümündeki rolünü anlatırken sesi duyguluydu. "Bu dünyadan bir ışığı söndürdü," dedi, gözleri yaşlarla parlıyordu. "Bir daha asla yanmayacak bir ışık." Duruşma ilerledikçe Milady'nin suçlarının tüm kapsamı karanlık bir tablo gibi ortaya çıktı. Hırsızlık, casusluk ve cinayet, her biri bir öncekinden daha ağır suçlamalarla resmedilmişti. İkinci kocasını zehirlemesi, özellikle tüyler ürpertici bir eylem olarak öne çıkıyor. Acımasızlığının kanıtı oluyordu. Dava boyunca Milady meydan okumayı sürdürdü. Gözleri etrafı tarıyor, kendisini çevreleyen adalet zırhında bir zayıflık, bir çatlak arıyordu. Ancak bir zamanlar çok güçlü olan cazibesi, şimdi karşısında yükselen kanıt duvarına çarpıp geri dönüyordu. Karar kaçınılmazdı. Tüm suçlardan suçlu bulundu ve cezası ölüm oldu. Pek çok kişiye ölüm getiren biri için uygun bir son, infaz Lis Nehri kıyısında gerçekleştirilecekti. Gökyüzü pembe ve altın renkleriyle aydınlanırken, Milady kaderine doğru götürüldü. Sabahın güzelliği, önlerindeki acımasız görevle tezat oluşturuyordu. Yüzü karanlık bir kukuletayla gizlenmiş gizemli bir cellat bekliyordu. Milady cellatlarıyla yüzleşirken hava ağırlaşmıştı. Son anlarında bile ruhu kırılmamıştı. Toplananlara lanetler yağdırdı, sözleri hançer gibi keskin, son bir kez yaralamak istercesine. Bıçak düştüğünde tanıkların içinden toplu bir ürperti geçti. Adalet yerini bulmuştu ama bedeli ruhlarına ağır gelmişti. Cellad'ın Athos'un sadık hizmetkarı Grimaud olduğunun ortaya çıkması, olaya son ve dokunaklı bir not ekledi. Olayın ardından silahşörlerin üzerine kasvetli bir hava çöktü. Özellikle Athos düşüncelere dalmış gibiydi. Geçmişinin hayaletleri nihayet huzura kavuşmuştu. Ama geride boş bir sızı bırakmıştı. Milady'nin idamı, hayatlarındaki karanlık bir sayfanın, kan ve ihanetle yazılmış bir bölümün sonunu işaret ediyordu. Her biri kendi düşüncelerine gömülmüş halde nehirden uzaklaşırken, silahşörler maceralarının bedelinin ne kadar ağır olduğunun farkındaydılar. Geçtikleri karmaşık ahlaki yolculuk, onları dövüşmüş adamlar olarak bırakmıştı. Tam yola çıkmaya hazırlanırken soluk soluğa kalmış, gözleri fal taşı gibi açılmış bir haberci geldi. "Kardinal sizi hemen görmek istiyor," diye bağırdı nefes nefese. "Dörhal!" Silahşörler birbirlerine temkinli bakışlar attı.
İktidarın koridorlarında onları nasıl yeni bir meydan okuma bekliyordu. Ağır kalpleri ve yorgun bedenleriyle kardinalin odasına doğru yola koyuldular. Zaferin tadı ağızlarında acılaşıyordu. Kardinalin gösterişli odasındaki hava gerginlikle doluydu. D'Artagnan ve arkadaşları cilalı mermer zeminde yankılanan çizmelerinin sesiyle içeri girdiler. Oda adeta nefesini tutmuş gibiydi. Kalın duvar halıları, taş duvarların ardındaki Paris'in seslerini boğuyordu. Kurnazlığı kadar heybetli görünüşüyle dikkat çeken Richelieu, kocaman meşe masasının arkasında oturuyordu. Kıpkırmızı cübbesi, etrafını saran solgun mermerle tezat oluşturuyordu. Silahşorlar yaklaşırken kardinalin keskin bakışları üzerlerinde dolaştı ve D'Artagnan'ın elindeki kalın dosyaya takıldı. Genç Gaskonlu, avuçlarının terlediğini hissetti ama arkasındaki dostlarının varlığından güç alarak kendini toparladı. Bu, ziyaretin sebebi nedir acaba, beyler? Richelieu'nun ipeksi, sesi sessizliği yardı, gözlerindeki çelik gibi bakışlarla tezat oluşturuyordu. D'Artagnan bir adım öne çıktı, kalbi göğsünde güm güm atıyordu. Kardinal Hazretleri, dedi, Midosindeki kelebekler uçuşsa da sesi sakindi. Size rahatsız edici gelebilecek bazı gerçekleri getirdik. Dosyayı kardinalin süslü masasına bıraktı, odada yumuşak bir tok sesi yankılandı. Richelieu belgeleri incelerken hava beklentiyle ağırlaştı. Yüzü ifadesizdi, yıllarca alıştırılmış bir maske gibiydi ama çenesinin kasılması artan tedirginliğini ele veriyordu. Silahşorlar, kardinalin bildiklerini, elmas küpe olayındaki rolünü, Milady'yi ajan olarak kullanmasını ve tahtı tehdit eden sayısız başka entrikayı sindirmesini gergin bir şekilde izlediler. Saniyeler geçmek bilmiyordu. Odadaki tek ses kağıtların hışırtısı ve silahşorların zar zor duyulan nefesleriydi. Sonunda Richelieu başını kaldırdı. Gözleri solan öğleden sonra ışığında buz parçaları gibi parlıyordu. Etkileyici diye mırıldandı. Sesi öfke ve gönülsüz bir takdirle karışıktı. Peki bu bilgiyle ne yapmayı planlıyorsunuz? Athos bir adım öne çıktı. Eli kılıcının kabzasında rahatça duruyordu. Sesi alçak ve tehditle doluydu. Bu size bağlı Kardinal Hazretleri. Richelieu'nun dudaklarında keskin bir gülümseme belirdi. Gelin bakalım beyler, hepimizin çıkarına olacak bir anlaşmaya varabileceğimize eminim. Kardinalin teklifi havada asılı kaldı. Cazip ama potansiyel olarak tehlikeliydi. Silahşorlara değerli görevler önerdi. Keskin zekası bu başarısızlığı avantaja çevirmek için çoktan çalışmaya başlamıştı. Ancak en cazip teklifi D'Artagnan'a yaptı. Silahşorlarda teğmenlik. D'Artagnan'ın nefesi kesildi. Paris'e ilk geldiğinden beri hayalini kurduğu rütbe artık elinin altındaydı. Arkadaşlarına baktı, yüzlerinde gurur ve endişe karışımı bir ifade vardı. Kararın ağırlığı üzerindeki zırh kadar ağır bir şekilde omuzlarına çöktü. "İyi düşün genç dostum," diye fısıldadı Aramis, gözleri bilgelik doluydu. "Güç iki ucu keskin bir kılıç olabilir." Güneş batarken, odayı altın ve kızıl tonlara boyarken D'Artagnan kararını verdi. Terfiyi kabul etti, aklı sunduğu fırsatlarla doluydu. Krala hizmet etmek, Fransa'yı korumak ve kardinalin gelecekteki entrikalarına göz kulak olmak. Çatışmanın çözülmesiyle silahşorların üzerine tatlı buruk bir hava çöktü. Sayısız maceranın izlerini taşıyan Athos, Porthos ve Aramis, emekli olmaya karar verdiklerini açıkladılar. Bu haber D'Artagnan'ı derinden sarstı, nedenlerini anlasa bile, akıl hocası ve dostu Athos, aile malikanesine çekilmekten söz etti. "Entrika ve savaştan bıktım," dedi, yüzünü yumuşatan nadir bir gülümsemeyle. "Artık daha sakin uğraşların zamanı geldi." Porthos her zamanki gibi hayatın güzelliklerini seven biri olarak zengin bir dulla evleneceğini duyururken sırıttı. "Lüks bir hayat sizi bekliyor dostlarım," diye gürledi. Kahkahası odayı doldurdu ve hüznün bir kısmını dağıttı. Aramis ise gözleri uzun zamandır bastırdığı tutkuyla parlayarak bir manastıra girme niyetini açıkladı. "İnancın çağrısı artık görmezden gelinemeyecek kadar güçlü." Dödü yumuşak bir sesle ve sırayla her bir arkadaşının elini sıktı. Alacakaranlık geceye dönüşürken D'Artagnan kendini silahşorların karargahının avlusunda yalnız buldu. Ayaklarının altındaki taşlar hala günün sıcaklığını koruyordu. Gecenin serinliğiyle hoş bir tezat oluşturuyordu. Yeni sorumluluklarının ağırlığı omuzlarına çökmüştü. Ama aynı zamanda önündeki mücadeleler için heyecan duyuyordu. Kadife gökyüzünde yıldızlar dağılmış elmaslar gibi parlarken,
onu buraya getiren olağanüstü yolculuk için minnet duydu. Artık çok tanıdık gelen döri ve çelik kokusu burnuna doldu ve zihni geleceğe koşarken bile onu ana bağladı. D'Artagnan, hayalperest bir Gaskonlu delikanlıdan kralın silah şorlarının teğmenine dönüşmüştü. Bu yolculuk tehlikelerle, kılıç dövüşleriyle, entrikalarla, kahkahalar ve gözyaşlarıyla doluydu. Geleceğiyle yüzleşirken sarsılmaz dostluk bağlarını ve yolda öğrendiği paha biçilmez dersleri yanında taşıyordu. Serin gece rüzgarı saçlarını dalgalandırıyor, yeni maceraların vaadini getiriyordu. D'Artagnan kendisini bekleyen zorluklar ne olursa olsun, onlarla yüzleşmeye hazır olduğunu biliyordu. Sadece bir silahşor olarak değil, sadakat, cesaret ve dostluğun ateşinde dövülmüş gerçek bir Fransa kahramanı olarak. Derin bir nefes alıp omuzlarını dikleştirdi ve karargaha döndü. Acemi bir çaylak olarak geçirdiği dönem sona ermişti. Şimdi yeni bir dönem başlıyordu. Arkadaşlarının bilgeliği ve kendi sarsılmaz ruhuyla kendi efsanesini yazacağı bir dönem. Kapı arkasından kapanırken yıldızlar Paris'in üzerinde sessizce parlamaya devam etti. Büyük bir maceranın sonuna ve bir diğerinin başlangıcına tanıklık ettiler. Bu kitap, Spectre'un yapay zeka sesleri kullanılarak oluşturulmuştur. 50'den fazla dilde insan benzeri seslendirmeler oluşturabilirsiniz.